Fadime'den Püf Noktalar Mutfağımdan herkese merhabalar. Bugün kendi peynirinizi kendiniz evinizde hazırlamaya ne dersiniz? Öncelikle sütümüzü süzmekle başlayalım. Bunun için de süt süzdüğünüz bezi 4-5 kat halinde katlayıp sütü süzerseniz sütünüz daha temiz olur. Arkadaşlar, sütümüzü önce pastörize edip ardından peynir mayasını ekleyeceğiz. O yüzden de sütümüzün süzme işleminin ardından sütü ocağa alalım. ...10 litre sütle doldurmuş olduğumuz tenceremizi ocağın üzerine aldık. Şimdi pastörize işlem için 70 derece sütün sıcaklığa ihtiyacı var. Biz de bu sıcaklığa denk gelinceye kadar arada bir sütü karıştıralım ki ısının etkisiyle sütün üzerinde oluşan kaymak tabakası birikmesin. O kaymak da sütün içinde karışsın. Peynirimiz böylelikle daha da lezzetli olmuş olur. Sütümüz artık 70 derecelik ısıya geldi. Bunu nasıl anlayacağız? Basit, her yerden temin edebileceğiniz basit bir termometre ile. Tabii ki de işte gördüğünüz gibi sütümüz 70 derecede. Artık ocağın altını kapatıp içi buzlu suyla doldurulmuş büyükçe bir tabağın içerisine alıp sütün soğumasını sağlayacağız. Buz kalıplarını suyun içerisinden çıkarabiliriz. İçi su dolu tencereyi bu buzlu suyun içerisine alıyoruz. Burada da daha önce söylediğim gibi arada bir karıştıralım ki kaymak tabakası sütün yüzünde birikmesin diye. Arkadaşlar, sütümüz tam olarak soğumayacak. 32 dereceye geldiğinde biz maya ekleyeceğiz süte. O yüzden de yine termometreden faydalanacağız. Bu noktada sütün pastörize işlemi tamamlanmış oldu. Sütümüz şu anda 32 derecede. 1 yemek kaşığı peynir mayası ilave edip iyice karıştırdıktan sonra tencerenin kapağını kapatıyoruz. Yarım saat boyunca hiçbir şekilde tencereye dokunulmamalı. Tencerenin hareket ettirilmemesi gerekiyor ki peynirimiz güzel bir şekilde mayalansın. Mayalanmış sütü kevgirle birkaç yerden parçalara ayırarak peynir altı suyunun yüzeye çıkmasını sağlayalım. Bunun için de sadece 2-3 dakika kadar dinlenmesi yeterli olacaktır. Peynirin suyunu rahatlıkla dışarı salabilmesi için gözenekli bir bez torba kullanılması daha doğru olur. 10 kilo sütten 1 kilo 900 gram peynir elde etmiş oldum. Peynirin az ya da çok olması aslında tamamıyla sütün kalitesine bağlı. Daha yağlı, daha kaliteli bir sütten daha fazla peynir elde ederken daha az yağlı sütten daha az miktarda peynir elde etmiş oluyorsunuz. Peynir altı suyumuzu da daha sonrasında değerlendirmek için bir kenara alıyorum. Peynir altı suyundan sirke ekleyip kaynatarak daha sonrası için çökelek hazırlayacağım. Peynirin suyunu daha çabuk bırakması için elimizle üzerine baskı uygulayarak bez torbada toparlıyoruz peynirimizi. Sonra da bir süzgecin içerisine alarak kalıp şeklini oluşturalım ve süzgecin alt tarafına da denk gelecek şekilde bir tencere yerleştirelim. Yükseltide olsun ki suyun içinde kalmasın, suyunu süzmüş olsun. Üzerine herhangi bir ağırlık ekleyebilirsiniz. Böyle 5 litrelik bir tencerem vardı. İçerisine su doldurarak baskı uyguladım üzerinde. Yaklaşık 5 saat kadar bu şekilde baskıda kaldıktan sonra peynirimizi kalıptan alıp dilimleyebiliriz.
Şunu da belirtmek istiyorum ki ilkbahar ve yaz aylarında hayvanlar merada olduğu için elde ettiğimiz süt ürünlerinin de besin değeri oldukça yüksektir. Ürünlerin rengine dahi yansır. Tereyağı nasıl sapsarıysa kaymakta, sütte, peynirde de bu yansımalar fark edilir. Arkadaşlar, evde peynir hazırlamanın en güzel yönü de dilediğiniz şekilde tüketmenizdir. Hemen oracıkta dilimleyip tuzsuz bir şekilde tüketebilirsiniz. Tuzlayıp salamurada bekletip uzun süre o şekilde kullanabilirsiniz. Hamur işlerinizde kullanabilirsiniz. O yüzden ben bu şekilde seviyorum ve elimden geldiğince de sık sık evde kendi peynirimi kendim hazırlıyorum. Peynir dilimlerinin her tarafına denk gelecek şekilde kaya tuzuna bulandırıp sonra da salamura edeceğiniz kutuların içerisine yerleştirebilirsiniz. Tuz önemli, muhakkak kaya tuzu ya da salamura tuzu olması gerekiyor. Kutuların kapaklarını sıkıca kapadıktan sonra buzdolabının alt kısmında bir gece boyunca dinlendirelim. Bu esnada peynirler de tuzunu almış olurlar. Bir gece dolapta dinlendirmiş olduğumuz peynirler tuzunu aldığı için böyle peynirin seviyesinde azalma da oldu tabi. Şimdi arkadaşlar sadece bir kutu peyniri salamura yapacağım. Diğerini taze taze tüketeceğim. Çünkü hiç salamura yapmadan tuzlu olduğu için bir hafta boyunca tazeliğini koruyor. Yine de salamura yapacağım peynirin üzerine bir dilim daha diğer kutudan alıp ekleyeceğim ki daha dolu olsun. Şöyle arasını açıp iç dokusunu da sizlere göstermek istiyorum. Bakın ne kadar da güzel gözüküyor. Doldurmuş olduğumuz peynirlerimizin şimdi salamura suyunu hazırlayalım. Bunun için de önceden ayırmış olduğum peynir altı suyu var ve bir yemek kaşığı salamura tuzunun üzerine peynir altı suyunu ekleyip karıştırıyorum. Tuzun peynir altı suyunun içerisinde erimesini sağlıyorum. Peynirlerimizin üzerine denk gelecek şekilde tuzlu peynir altı suyunu ilave edip kutunun kapağını da sıkıca kapatalım. Bu şekilde buzdolabının alt kısmında muhafaza edelim. Peynirimizi hazırladıktan sonra da yeşil biber, domates ve kızarmış ekmek eşliğinde servis ettim. Bugünlük de Fadime'den bu kadar. Başka bir günde yeni bir lezzetle tekrardan görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.